Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından ons altın ve gram altınla ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Bugün gözler FED toplantısında olacak. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün %0,21'lik düşüş ile 1533 seviyesinden işlemi kapatırken işlem hacmi ise 20,9 milyar Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Güne hafif alıcılı başlayan endeksin öğleden sonra gelen satışlarla ekside kapattığını gördük. Endeksin en yüksek 1545 seviyesinden işlem görülürken en düşükte 1528 seviyesini gördüğünü söyleyebilirim. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri Dow Jones Endeksinin %0,39, S&P 500'de 0,37 ve teknoloji borsası olan Nasdaq'ta da %0,34'lük yükselişle kapattığını gördük. Avrupa borsalarındaki seyir karışık ilerlerken Asya piyasasının ilk işlem gününde ise karışık bir seyir hakimdi. Bugün Ekim ayı TÜFE verisi açıklanacak. Enflasyondaki yükseliş eğiliminin devamını bekliyorum. Kasım ayına geldiğimiz Merkez Bankası Başkanlığı görevinden 4 ay sonra alınan Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı olarak kamuda aktif bir görev aldığına yönelik çıkan haberlerle 9.46 seviyelerine kadar geri çekilen kurun durumun yanlış anlaşılması nedeniyle 9,50 Türk Lirası'nın üzerine çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda eskiden görev yapmış başkan ve başkan yardımcılarının belirli şartlar altında kadrolarının devam ettiği belirtilerek mevcut durumun rutin bir uygulama olduğuna dair açıklamalar yapıldı. Bu akşam gerçekleşecek olan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası toplantısı ve ardından yapılacak açıklamaların odağındayım. Fed'in tahvil alım programının konusunda yapacağı açıklamalar, diğer merkez bankalarının alacağı kararlar ve fiyatlar açısından son derece önemli olacak. Ekonomistlerin dayandırdığı anketlere göre Fed'in varlık alımlarını Kasım ayında azaltmaya başlayacağını duyuracağını tahmin ediyorum. Yellen, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede görev süresi Şubat ayında dolacak olan Jerome Powell'ın yeniden adaylığını desteklediğini belirtti. Eski Fed Başkanı Janet Yellen, Jerome Powell'ın olağan dışı bir dönemde görev yaptığını belirterek Powell'ın pandemi sonrası yaşanan krize çok iyi yanıt verdiğini, çalışma arkadaşlarıyla tam istihdama ulaşma hedefiyle yeni bir çerçeve oluşturduğunu ifade ederken, Biden'ın yakın bir zamanda yeni başkanıyla açıklaması beklenirken Wall Street'te Powell'ın adaylığına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, çip kriziyle ilgili yarı iletken krizi 2022 yılının ortasına kadar devam edecek. Hatta yıl sonuna kadar devam edeceği öngörüleri var. Ama yoğun bir şekilde ilk 6 ayda olacak ifadelerini yer alırken diğer malzemelerdeki fiyat artışı ve bulunurluk sıkıntısı da olacağının açıklamalarını yaptı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 24 saat içerisinde 29.796 vatandaşımızın testi pozitif çıkarken 224 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Her iki dozunu yaptırmış, tam anlamıyla aşılanmış vatandaşların nüfus oranı ise %78,70 seviyesinde gerçekleşti. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altın hakkında analizlerimi yapacağım.
Daha sonra da gram altınla ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak ons altında bugün gerçekleşecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrasında varlık alımı ile ilgili alınacak kararlar uzun süredir yatay olan fiyatlardaki değişime neden olabilir. Amerika Birleşik Devletleri doları ve özellikle tahvil faizlerinde son dönemde yaşanılan yatay hareketlilikle birlikte ons altında da üstsel 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1795 dolar üzerinde kalıcılık sağlamakta güçlük çekiyor. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1807 ve 1815 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1775 ve 1762 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise gram altında kurdaki yükselişin ve ons altın tarafındaki geri çekilmelerin devam edeceği konusu bu akşamki FED toplantısı sonrasında daha net bir beklenti yaratacakken aynı zamanda orta vadeli planlama içerisinde varlık alımlarındaki değişimde etkili olacak. Gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 557 ve 565 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 545 ve 535 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take